bir anda böyle tutku haline dönüştü. Nereye gidersem gittiğim bölgede güneş en güzel nerede izlenir falan diye sormaya başladım. Gezdiğimdeki özgürlük çok başka. O karavanınki başka, bununki başka. O yüzden bunları böyle değiştire özendiriyorsunuz, alıyoruz karavanı, nefret ettim ya böyle şey mi olur diyen de olabiliyor. Yani o yüzden kesinlikle herkese göre değil. Merhaba, ben Sercan Akdemir. Speak Up YouTube yayınımızda bugünkü konuğum teknoloji sektörünün yetiştirdiği bir fenomen, gezgin, karavancı, namı diğer güneşin peşinde Yasemin Güngör. Yasemin hoş geldin. Hoş buldum. Seni tanımayanlar için kısaca kendini tanıtır mısın? Tabii ki. Sen çok güzel tanıttın ama ufacık ben de bir hemen giriş yapayım. Eski bir kurumsal çalışanıyım. Uzun yıllar İstanbul'da yaşadım. Yaklaşık 7 senedir de göçebe yaşıyorum. Dünyayı geziyorum. Karavanım var, 4 senedir karavanda yaşıyorum. Onun dışında da sırt çantamla dünyanın çeşitli yerlerine yolculuklarım oluyor. Kısaca böyle diyebiliriz sanırım. Çok güzel. Biz de seni zaten o yolculuklarında izliyoruz. Peki güneşin peşinde fikri nereden geldi? Seni öyle tanıttım. İlk yola çıktığım zaman ben böyle İstanbul'dan ayrıldığım zaman sürekli her gün akşam gün batımı izliyordum. Yani çok enteresan aslında güneş her gün batıyor ama İstanbul'da yaşarken böyle hani denk gelirse vapurda geçerken falan gördüğüm bir şey, çok üstünde durmadığım bir şey. Bir anda böyle tutku haline dönüştü. Nereye gidersem gittiğim bölgede güneş en güzel nerede izlenir falan diye sormaya başladım ve belki 1-1,5 sene her gün istisnasız hani belki birkaç istisna olabilir ama güneşi batırmaya gittim. Ondan sonra da bir süre sonra Instagram, YouTube hesabım olduğunda hesap bir anda ismini doğurdu aslında. Güneşin peşinde diye. Yani böyle. O günden beri de güneşin peşinde gezmeye devam ediyorsun. Hatta senin çok güzel bir sözün var. İnsanlar güneşi batırsalar her gün gerçekten daha iyi insan olurlar diye. Evet ya ona çok inanıyorum. Yani böyle bir şöyle sanki çok müthiş bir sanat eseri izliyorsun ya da bir operaya gitmişsin, böyle bir şaheser var yani orada o gökyüzünün aldığı renkler falan ve öyle bir ruh haline giriyorsun ki herkes gitse sadece yarım saatini o anı ayırsa şöyle dursa eminim böyle çok daha huzurlu, dingin insanlar olur. Kimse kimseye bulaşmaz. Umarım da öyle olur. Peki ben seni tanıtırken teknoloji sektörünün yetiştirdiği dedim. Evet. Sen aslında Turkcell, HP gibi çok büyük dev şirketlerde çok da iyi pozisyonlarda çalıştın. Hep hayalinde gezgin olmak var mıydı? Nasıl bir geçiş oldu o? Ay hiç yoktu. Yani hiç öyle bir hayal kurma, öyle bir torna tezgahından çıkıyoruz ki hepimiz öyle bir hayal kurma eğiliminde olamıyorsun. Yani gezginlik diye bir kavramı zaten bilmiyorsun, görmüyorsun. Etrafında kendi adıma konuşayım ama hiç etrafımda gezgin kimse de yoktu. O yüzden benim hayalim güzel bir okuldan mezun olacağım, iyi bir şirkete gireceğim, kariyerimde yükseleceğim. Öyle de ölüp giderim herhalde. Hani sonrasını çok düşünmüyordum açıkçası. Ama bir süre sonra işte iş hayatı beni tatmin etmemeye başladığında ayrılma kararı aldığımda onlara girersek yani tabii bunlar böyle hani tek kelimeyle söylenecek şeyler değil ama o sürecin sonunda ayrılma kararı aldığımda tek düşüncem burada olmak istemiyorumdu. Yani bu hayatı yaşamak istemiyorum ama ne yaşamak istediğimi, ne yapmak istediğimi açıkçası çok bilmiyordum. Kervan yolda düzüldü. Kendimi bir anda böyle dünyayı işte şuraya da gideyim, buraya da gideyim falan gibi böyle keşfederken buldum. O yüzden hani bu benim hayalimde asla diyemem ama sanırım hayalimin ötesinde bir şey oldu. Yani hiç dediğim gibi bu niyetle yola çıkmamıştım. Evet, gerçekten senin özellikle bir videon var kurumsaldan aslında işte gezgin hayatına nasıl geçtim gibi içeriğin oldu. Hani detaylı öğrenmek isteyenler orada da öğrenir ama hani bir anda kendini burada buldun ve çok da başarılı oldun. Peki şimdi gezgin dedik, karavancı dedik. Şimdi karavanla da geziyorsun ama aynı zamanda sırt çantanı alıp çok uzak ülkelere de gidiyorsun. Yani hangisi senin aslında daha çok tanımlıyor ya da bir tanım gerekir mi? Ya ben aslında araç olarak görüyorum hepsini. Yani yolda olmayı, keşfetmeyi çok seviyorum. Ama yani bu zaman zaman bisikletle oluyor. Zaman zaman yürüyerek uzun böyle doğa yürüyüşleriyle sabahtan akşama günlerce olabiliyor. Arabayla, çadırımla oluyor. Zaman zaman işte karavan 4 senedir hayatımda, evim o artık ama benim için yine bir araç. Dolayısıyla o araçların çeşitliliği hoşuma gidiyor. Sırt çantamı alıp gezdiğimdeki özgürlük çok başka. O karavanınki başka, bununki başka. O yüzden bunları böyle değiştire her sene farklı şeyler ekleyerek yapmak hoşuma gidiyor. Ne bileyim belki bir gün tekneyle olur ya da belki bir gün kanoyla koy gezmek olur. Bilmiyorum yani motorla olur falan.
O yüzden aracın çok bir önemi yok benim için. Ama tabii sosyal medyada ağırlıklı karavanla bilindiğim için, çünkü bizim insanımızın karavana çok ilgisi var. Belki dünyada birçok yerde vardır, bilmiyorum. Herkesin böyle bir arka planda dünyayı karavanla gezme, herkesin olmasa da birçok insanın var. O yüzden karavancı olarak daha çok ön plana çıkıyorum. Ama benim için hiç bir adım önde değil açıkçası, diğerlerinden eşit görüyorum. Evet, senin bir de çılgın bir projen vardı. Bisikletle gezmiştin. Kocaeli'den Artvin'e kadar böyle otobandan, o tünellerden, yokuşlardan, hani ondan bahsetmedin ama o da gerçekten çok eğlenceli bir proje. Tekrar düşünüyor musun bisikletle yapmayı? Çok hani araç fark etmez dedin diye Evet, sana. çok istiyorum, çok istiyorum. İnanılmaz zorlayıcı, böyle yani çok hayatımda herhalde o kadar kasımın ağrıdığı başka bir dönem olmamıştır. Çok zorlarım ben kendimi ama böyle bacağıma şu şekilde dokunduğumda inanılmaz acı hissediyordum, onu hatırlıyorum. Ama yine de istiyorsun. Çok istiyorum. Çünkü o da başka bir şey. Çünkü o kadar yavaş hiç hareket etmedim yani. O kadar yavaş, milim milim, aman karıncayı soluncanı ezmeden geçeyim falan diye yokuş çıkarken artık kaç kilometre hızla gidiyorsan yani o çok başka bir tecrübe. Çünkü arabayla gittiğinde çok daha hızlı gidip birçok şeyi fark etmiyorsun ki bunu uçakla gittiğinde hiçbir şey görmüyorsun. O yüzden ben yavaşlatmayı seviyorum ya. Daha fazla ayrıntıyı görmeyi. Yani daha az kilometre yapabiliyorum ama çok yoğun yaşıyorum. İnşallah olur yine. Bu da çok güzeldi. Şimdi karavanı çok seviyorlar dedin ya seni izleyenler. Gerçekten hani evinin yanında olması ve evinle gezebiliyor olmak çok konforlu geliyor insanlara. Yani herkes sırtına çantayı alıp aslında yürümek ya da gezmek istemiyor. Çünkü çok da konforsuz aynı zamanda. Peki karavan gerçekten konforlu mu? O yaşam nasıl bir yaşam? Yani kişiden kişiye çok değişir. Yani şimdi çok konforlu bir evde yaşarken bir anda karavana geçerse bir insan tabii ki bir afallar. Bir de erkekler biraz daha rahat adapte oluyor. Kadınlar biraz daha zorlanabiliyor. Genel gözlemlediğim ve konuştuğum. Benim için şöyle oldu. Ben hep böyle çok konforlu, güzel evlerde çok şükür şanslıydım, yaşadım. Yani böyle kışın kaloriferimiz hep yanardı. Hiç üşüdüğümü bilmem evde falan. Böyle bir rahat bir ortamda büyüdüm. Temizdi her zaman falan. Daha steril ortamlarda falan. Ama işte işten ayrılıp böyle yola çıktığımda ilk 1,5 sene çadırla gezdim. Ve çadıra dakika bir böyle bayıldım. Yani o doğanın içinde kalma haline bayıldım. Ama inanılmaz konforsuz bir şey tabii. Yani her şey dert. Yani şehirde yaşayan, evde yaşayan bir insan için çok zor. Ama aldığım haz o kadar büyüktü ki hiç beni rahatsız etmedi o konforsuzluk. Ve çadırdan sonra karavana geçtiğimde yani her şeyim var oldum ki karavana benim 3. karavanım şu anda, sürekli upgrade ederek gitti. İlk karavanımda duş, tuvalet hiçbir şey yoktu. Yani küçücük bir alandı ve içinde sanırım 9 ay falan yaşadım. Yaz kış yaşadım. Yani kışın donarak dışarıda bidonla suyla duş alarak falan geçirdim. Konforsuzdu yani, oldukça konforsuzdu. Şöyle oluyor, içinde yaşarken çok iyi geliyor ama sonra böyle ailemi ziyarete gidiyorum ben böyle belli aralıklarla. Ve gittiğimde uzun kalıyorum. Yani evden çıkasım gelmiyor. Allah'ım sıcak su, şöyle bir duş alayım diyor. Duşun altında böyle uzun kalmalar falan. İkisini kıyasladığımda elbette ki konforsuz. Ama çok sevince çok önemsiz bir ayrıntı benim için. Yani herkese göre değil, onu söyleyebilirim. Çünkü şu da çok oluyor. Benim yine takip eden arkadaşlardan yorum olarak geliyor. Özendiriyorsunuz, alıyoruz karavanı, nefret ettim ya, böyle şey mi olur diyen de olabiliyor. Yani o yüzden kesinlikle herkese göre değil. Denesinler, görsünler, kiralasınlar gerekirse ama böyle paralar yatırıp almasınlar, tavsiyem. Evet, çok güzel. Peki içinde yaşamak dışında bir de senin böyle bazen karavanı park etme problemin oluyor. Ya da bazen işte koya çekiyorsun, işte korkmuyor musun? İşte böyle bir acayip başına gelen bir olay var mı mesela? Bir komik olabilir ya da seni çok korkutan, paylaşmak istediğin. Ya ben kamp yerlerinde kalmayı sevmiyorum. Karavanım varsa yani doğanın içinde olmayı tercih ediyorum. O yüzden de hem para vermek istemiyorum hem de diğer insanlarla bir arada olmak istemiyorum. Daha böyle kendi alanım olsun istiyorum. Yani korkacağım yerde kalmıyorum. Tabii ki her yerde kalamam ama kendimce güvende hissettiğim alanlar oluyor, ıssız da olsa. Bazı kişilere göre nasıl orada kalıyorsun ya, çok korkunç dedikleri yer, ben bir şekilde kendimi güvende hissetmişim ki orada kalmışım oluyor. Çoğu zaman mesela ilk karavanlarımın hiç kapısı kilitlenmezdi benim. Kapım hep açık yatardım falan. Zaten karavandayım, camı kırsalar girerler. Yani hani kapının kilitlenmesi falan böyle o çok ayrıntı gelirdi bana ama bu da insanlara çok enteresan gelebiliyordu. Hep şey söylüyorum ya, benim şu zamana kadar yaşadığım böyle en rahatsız edici, şiddet
şiddeti gördüğüm, işte tacize uğradığımız kadınlar olarak falan hep bunlar şeydir. Şehirde, otobüste, minibüste, sokakta laf atarlar, ellerler falan böyle saçma sapan şeyleri büyük şehirlerde yaşarsın. Ama doğaya gittiğim zaman hiç, yani hep şey diyorum, yani hiçbir sapığın herhalde doğada işi olmuyor, bilmiyorum. İnsanlar oraya zaten çok gitmiyor. İnsan olmayan yerde de güven oluyor. Yani vahşi hayvandan kaynaklı bir sıkıntı olabilirdi. Birkaç sefer oldu. Bir tanesinde böyle dev bir örümcek girmişti. Çok korkmuştum. Bir tanesinde karavanın tepesine ayı çıktı. O enteresan bir tecrübeydi. Nasıl? Onda çok korktum. Ya Ayı peki kırmaz mı camı falan? Kırabilirdi, kırmadı. Ama yani orada da şöyle, ben gidip de böyle ormanın dibinde tek başıma ıssız bir yerde değildim. Bitlis'te ne krater gölüydü? Nemrut mu? Nemrut Krater Gölü, bravo. Nemrut Krater Gölü'ne gittim. Giderken de yol üstünde biriyle tanışmıştım. O da yürüyerek bütün Türkiye'yi geziyor. Her şehre fidan dikiyordu. Dedim ben bu tarafa gidiyorum, gel sen de istersen. Tamam dedi. Yukarı çıkarken bizi çok fazla uyardılar. Orada çok ayı var diye. Ben de sürekli yıllardır Allah'ım ayı göreceğim de göreceğim. Niye göremedim, o kadar doğada yaşıyorum diye. Hep böyle çağırırım, ayı görmek isterim. Çok uyardılar. Biz de böyle şeyiz, ama ne olacak, ayı görürüz işte, gelmiyor ki bunlar falan. Gittik, orada bir kafe vardı. Kafenin işletmecisi ve sadece ikimiz vardık. Arkadaşım da çadır kurmak istedi. Adam da dedi ki çadırda kalınmaz, buraya ayı geliyor. Ya ne ayısı ya falan, biz yine sallıyoruz falan. İçeride çay hazırlıyoruz, çekirdeği dışarı çıkardık, ayı geldi zaten, direkt çekirdeği patlattı. Biz böyle içeri girdik, karavanın içine saklandık, böyle işte video çekiyoruz falan. Bir süre sonra diğer ayı geldi. Biz tabii korkmaya başladık. Adam da dedi ki kesinlikle burada çadırda kalamazsınız, zarar verirler. Arkadaşım da aşırı centilmen, yok diyorum hani içeride yat güvenlik için falan. Önde şoför tarafında yatmak istedi. Köpeği de var, öne yattı o, ben de arkada yatıyorum. Gecenin 3'üydü galiba, böyle çığlık çığlığa uyandık biz. Önce arkaya geldi, karavanı salladı. Böyle cama vurduk falan, neyse gitti. Aradan zaman geçti, sabah 5'ti galiba, arkadaşım bu sefer çığlık çığlığa, onunki daha korkunç çünkü ön camdan yukarı tırmanmaya çalıştı ve altında yatıyor, ayının altında böyle görüyor yani. Böyle o bağırıyor, panikledi, ben kapıyı tutuyorum çünkü kapıyı açabilir dediler, kapıyı kilitlememişiz, kapıyı tutuyorum olur da içeri girerse falan, böyle kısa bir panik anından sonra kornaya bastık, kaçtılar. Tabii bunlar daha böyle evcilleşmiş diyebileceğimiz, çünkü insanların olduğu yerde piknikte bıraktıkları artıklara geliyorlar ve onları yiyorlar. Hani ormanda birebir çadırda kalırken karşılaştığım bir durum değildi, o yüzden o kadar korkmadım. Yine de ama tabii ki o böyle bir panik hali oldu, o enteresan bir anıydı. Karavanda da başka gerçekten hiç yaşadığım böyle olumsuz tecrübe diyeceğim, başıma kötü gelen anca teknik detaylar, yani işte bir şeyler bozulursa onlarla uğraşmak. Onun dışında hani güvenlik anlamında beni zora sokan hiçbir şey yaşamadım. Çok güzel. Ama artık ayıları görmek istemiyorsun değil mi? Yetti Ay hani çok ayı. istiyorum. Çok tatlılar. Bir de onlar böyle panda gibilerdi. Boz ayı ve kutup ayısı gibilerdi. O kadar şirinlerdi ki. Çok, yani görmek istiyorum daha böyle o benim için sanki şey gibi hissiydi o. Hayvanat bahçesinde görmüşüm gibiydi. Yani daha insanlara alışmışlar ya, daha doğal ortamında göreyim ama güvende, tabii çadırdayken böyle biri bana zarar vermeyeceği bir şekliyle göreyim isterim tabii ki. Peki sen bir de işte sırt çantası şeklinde gezgin oluyorsun. İşte YouTube'a içerik paylaşıyorsun ve ilk büyük gezin de Güney Amerika'ya oldu. Ve o dönemde işte tek başına bir kadın olarak Güney Amerika gibi bizim açımızdan çok güvensiz bir yere gitmek nasıl oldu? Nasıl karar verdin? Neden orayı seçtin? Hani Avrupa'ya gidemez miydin, hani daha güvenli? Belki bilmiyorum, Kuzey Amerika'ya gidemez miydin? Ya çalışırken uzun yıllar işte çalıştım, artık 15 ila 18 sene arası. Çok fazla Avrupa'ya gittim. Yani iş için de çok seyahat ettim. Bir de tatillerimizde 1-2 hafta iznimiz olurdu. Yine Avrupa'ya çok sık giderdik ara ara. Tabii şimdi işten ayrılıp dünyayı gezeceğim diye böyle bir ortaya atıldığında hiç Avrupa artık, yani her şehir birbirine benziyor benim için. Ben daha farklı yerler, daha farklı kültürler görmek istiyorum. Volkan görmek istiyorum yani. O volkanı fokurdarken görmek istiyorum. Ya da işte tropik ormana gideyim, yağmur ormanı, Amazon ormanlarını göreyim falan. Oradaki kabilelerle tanışayım. Daha işte çöle gideyim, çölde gibi hayallerim olduğu için Avrupa beni kesmedi tabii. Yoksa evet, daha güvenli. Ama şöyle bir şey var. Güney Amerika'ya ben böyle dakika bir hadi bakalım işten ayrıldım, sırtıma da çantamı taktım gidiyorum olmadı. Ben ilk 1,5 sene çadırla gezdim dediğim, önce bir Türkiye'yi gezdim zaten. Bütün Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu her yeri bir gezdim.
Ondan sonra karavana geçtim. Karavanla yine turlarım oldu Türkiye içerisinde. Güney Amerika ise benim uzun yıllardır hayalini kurduğum bir yerdi. Cesaret edemiyordum. Bu kadar şeyin üzerine çok kolay oldu. Yani aslında aşama aşama, yani pratik kazandım. Kendime güvenim arttı falan. Güney Amerika için de hala korkuyordum. Ama dedim ki yani ben şöyle bir bilet alayım. En ucuz da Meksika'ya buldum. Yani aslında Güney Amerika'ya değil. Meksika'ya bileti aldım. Oradan sonra bakarım dedim. Yani ilk bir haftamı sadece hostelimi ayarladım. Nerede kalacağımı. Gittim oraya, o bir haftanın sonuna doğru başladı bende stres. Allah'ım nereye gideceğim? Yani Meksika bu şey gibi değil ki, hani bakalım buradan Eskişehir'e gideceğiz, nereleri gezsek gibi bir şey değil ki. Koca ülkeye gidiyorsun. Ülkenin hangi şehrine gideceksin? Kuzeyi, güneyi, batısı, neresine gideceksin yani? İnternetten araştır, kaldığın yerlerde sor falan derken ilk böyle bir ay daha planlı giderken bir ayın sonunda zaten aman yarının otelini yarın ayarlarım ya falan şeklinde olmaya başladı. Bir de Orta Amerika dediğim bölüm oldukça güvenliydi zaten. Güney Amerika'da bir tek Brezilya'da endişe ettiğim anlar oldu. Ekvator'da oldu. Yani hani cüzdanım falan çalınmıştı biliyorsun, işte o tarz, işte ukulelem çalındı falan. Ya enteresan bir psikoloji. Ben orada kendimi yine çok güvende hissediyordum. Hatırlıyorum, annem ve babamla konuşuyoruz. Babama diyorum ki ya baba, İstanbul daha tehlikeli ya diyorum. Kızım dedi, sen gideli oraya 2 ay oldu. Önce cüzdanını çaldırdın, bütün paran, kredi kartların gitti. Üstüne ukulelelerini çaldırdın. Sonra elinden adamın biri telefonunu çaldı. Yani farkında mısın dedi, böyle durdum. Aa evet ya. Gerçekten bunların hepsi oldu değil mi ya? Arkadaşım bıçaklandı falan. Yani aslında bir sürü şeyler oldu ama ne bileyim, yani gerçekten değişik bir hal o. Çok keyif alıyorsun ve oralı gibi yaşamaya başlıyorsun. Bu tatil gibi olmuyor. Yani sırtında çanta gezerken gerçekten çok farklı bir format. Yani çalışırken ki bir hafta hadi şurada gideyim de tatil yapayım gibi değil. Orada yaşıyorsun yani o insanlarla ve bir anda onlar nasıl yaşıyorsa ben de yaşarım gibi bir hal geliyor. Yani o güven ortamı oluyor benim için. Ve bunu güven ortamı olarak tanımlaman da çok ilginç. Çünkü karavanda ayılardan bahsediyorsun. İşte burada hırsızlıktan, bıçaklanmadan bahsediyorsun. Ve aslında kurumsal hayat sana bir şekilde keyifsiz ve zor da gelmiş olabilir. Yani hani baktığın zaman o kadar hayatta aslında zorluklar yaşıyorsun ve bunların hiçbiri sana zor gelmiyor. Biz dinlerken ise çok zor geliyor. Yani bu nasıl oluyor da bu böyle oluyor? Sen neyi keşfetmiş oluyorsun kendi içinde de bunları yaşıyorsun? Gerçekten hani bunu çok merak ediyorum. Ya bu biraz galiba içinde olmakla dışarıdan dinlemek. Yani dışarıdan birisi anlatsaydı bana, ben bunları yaşamamış olsaydım bu ne ya, korku filmi belki derdim, bilmiyorum. Ama ben bunları yaşarken yani o kadar her şey, akışın bir şekilde çözüldüğünü görüyorsun ki. Ben de mesela Güney Amerika'dayken hep şey oluyordu. Hasta mıyım? Değilim. Cebimde param var mı? Var. Telefonum var mı? Var. Bitti. Yani hani acil durumda arayabilirim. Elim ayağım tutuyor, bir sıkıntım yok. Çünkü 3 hafta bir ara bir hasta olmuştum. Yani onu atlattıktan sonra. Tamam, hani telefon ediyor. Param da var mı? Kartım var. Geçiyor mu? Bitti. Çünkü herkes, insanoğlu o kadar yardımcı ki. Yani birine gidip bir şey sorduğunda zaten dünyanın neresine gidersen git, herkes bir yardım eli uzatıyor sana. Kime ne sorarsan cevabını alıyorsun. Yani zannediyor ki insanlar kendi kapalı çevresinde, o konfor alanının dışına çıktı mı kabus bir ortam var, yalnız kalacak ve kimseyi bulamayacak falan gibi bir korku oluyor galiba. Dilini konuşamasam bile. Şimdi en son Asya'daydım, yeni geldim. Çin'de yani bütün tabelalar zaten Çince, bir de yerel yerlerine gittim, çok turistik olmayan oralarda vakit geçirdim. Hiçbir şey anlamıyorsun. Ne yapıyorsun? Google çeviri var, bir şey var, yine anlatıyorsun. O sana çat pat bir şeyler söylüyor falan, gidiyorsun. Yani ne bileyim, bir şekilde yardımı hep buluyorum. Ondan olsa gerek herhalde. Hiç kendimi güvensiz hissetmiyorum. Çok kötü bir şey de başıma gelmediği için çok şükür. Ama şu inancım var. Yani gelirse de milyon tane şey yaşadım. Yani gelirse de artık gelecek, yani yapacak bir şey yok, Allah'a emanet deyip devam. Yani ya gelirse diye oturmak bana daha korkunç bir senaryo geliyor. Umarım hepimiz böyle güvenli hayata bakabiliriz. Çünkü senin bu bakış açınla hiçbir şeyden korkmaya gerek yok ve insanlar gerçekten tutkuları peşinden, istekleri peşinden çok daha rahat gidebilir diye düşünüyorum. Çünkü bizim aslında o kurumsalda hani çok çalışmaktan memnun olan insanlar da var ama buradan çıkmak isteyenler güvensiz hissettikleri için oluyor. Ama çıktıktan sonra da senin anlattığın hikayeye göre aslında çok güvende de hissedebiliyoruz. Evet ve aslında bana şey geliyor artık.
Yani kaygı ve korku birbirine girmiş durumda. O kaygı aslında gerçekliği olmayan, mesela örnek verdin ya az önce, kurumsaldan çıkmak isteyen. Aslında insan mevcut düzenini değiştirmekten korktuğu kadar hiçbir şeyden korkmuyor. Ayıdan bile bence daha az korkuyor. Yani ne olduğunun bir önemi yok. Yani şu işimi bırakıp da bu olursa ne olur? İstanbul'dan ayrılıp da Çeşme'ye yerleşirsem mi? Bu bile öyle büyük bir korku ki. O yüzden hani gerçekten ayıdan daha korkutucu olabilir. Bana öyle geliyor. Çünkü çok fazla örnek görüyorum. Kimisinin çocuğu var diye yapamıyor, kimisinin parası az diye yapamıyor, kimisinin bunların hiçbiri yok, hani çocuğu yok, yalnız parası var ama yine yapamıyor, başka korkusu oluyor. Aslında olayın ne paranla ne sahip olduğun şeylerle ilgisi var. Bir de şu çok kritik bence. Ben ilk işten ayrıldığımda bütün her şeyi böyle elektriği, suyu bilmem neyi kapatıp evden çıkıp böyle aileme de eşyaları bırakıp şöyle kaldığımda Allah'ım sadece bir telefon faturam var ödemem gereken. Üstümde hiçbir şey yok ama hiçbir şey. Ne borcum var, ne ödemem gereken bir şey. İnanılmaz bir özgürlük. Şimdi biz tabii böyle çalışırken onu da alayım, bunu da alayım, şunu da alayım dediğin her şey, onun vergisi, onun kirası, o oradan geldi. Para senin bile olsa, çok paran da olsa bu sefer onu kaybetme korkusuna giriyorsun. Yani bana şey geliyor artık, çok fazla şeyin varsa ya da çok fazla şeyin peşinde koşuyorsan, küfür etmek istemedim ama bittin yani, hani bittin. O yüzden böyle ne kadar az, seni idare edecek kadar, ihtiyacın kadarına sahip ol. Bunun için çabala. Onun dışında da ne yapmak istiyorsan onu yap. Çok zor bir şey söylüyorum belki ama yani bilmiyorum, bunun için insanın her şeyi bırakıp önce bunun için çalışması gerektiğini düşünüyorum. Yani kendini bu anlamda geliştirsin. Artık neye gidiyorsa, ne yapıyorsa, neyle burayı böyle açıyorsa önce onu yapsın, sonra diğerleri gelsin. Çünkü hayat geçip gittiğinde günün sonunda herkes keşke onu yapsaydım, yapamadıkları için pişmanlık duyuyor. Aslında baktığında herkes bir 10 sene önce olsaydı yapardım diyor. Hep herkes böyle bir yaşından dem vuruyor. Ama 20'sindeki de yapamıyor, 60'ındaki de yapamıyor günün sonunda, çünkü onunla da ilgili değil mevzu. Evet. Aslında bahanelerin hiç bilgisi yok. Herkesin bir bahanesi oluyor. Herkesin var, evet. Peki son bir soru. Şimdi kurumsaldan çok fazla insan seni izliyor. Senin kanalını. Bizim kanalımızda genelde kurumsaldaki insanları izliyor. Onlara hani içinde böyle kendini keşfetmek isteyenler. Çünkü bir de bir çağrıda alıyorlar herkes. Bir farklı bir şeyler yapmak isteyenler, çok ciddi bir kitle var. Onlara hani şunları yapın diyeceğim bir tavsiye olur mu? Yani güneşi batırmak gibi bir şey, bilmiyorum. Hani sen ne tip taktikler uyguladın o dönem ya da ne sana iyi geldi? Belki onlara da iyi gelir. Herkesin yolu farklı ama en azından senin yolunu öğrenelim. Yani öncelikle ben aslında ne dersem diyeyim, mesajı almak isteyen alacak. Buna inanıyorum artık. Ve mesajı almak isteyen de ister benden, ister Ahmet, ister Ayşe'den o mesajı alacak zaten. Yani şu anda söyleyeceklerimi birileri alacak çünkü onların zamanı geldi. Diğerleri de aman onun şusu var zaten, aman böyle gibi, yani ya da benim şuyum var zaten diye bahaneler üretmeye devam edecek. Aslında hepsi eşit, hepsi aynı hakkı, aynı şansa sahip. Benim için sağlıksal bir engelin olmadığı sürece ve bakmak zorunda olduğun biri olmadığı sürece herkes eşit şansa sahip. Bence insanlar, tavsiye olarak söyleyebileceğim, ne yapmak istediklerini genelde bilmedikleri için adım atmaktan çok korkuyorlar. Yani ben bundan vazgeçersem ne yapacağım? Benim yöntemim şu olmuştu. Ben ne yapmak istediğimi bilmiyordum. Ne yapmak istemediğimden çok emindim. Ne yapmak istemediğimi hayatımdan çıkardım önce. Ve orada da yine kişiden kişiye değişir. Kimisi çok kolay pes eder. Kimisi çok zorlanır, çok diretir, çok zorlar. İyice böyle sonuna kadar kanırtır, seneler geçer, ondan sonra ya vazgeçer ya vazgeçemez. Herkes kendi karakterini kendisi değerlendirsin ama benim karakterim, ben çok zor vazgeçebilen bir insanım. O yüzden o süreç benim için çok sancılı oldu ve günün sonunda şu noktaya geldim. Ben bir karar alacağım ve ne olursa olsun, yani ne olursa olsun o karardan dönmeyeceğim. O adımı atacağım. O yüzden de kurumsaldan ayrılırken de öyleydi. Ne oluyor? Bir şeye kesin bir şekilde adım attığında daha iyi teklifler almaya başlıyorsun. Senin pozisyonunu yükseltmek istiyorlar. Maaşına zam yapalım diyorlar, bilmem ne. Ama artık geçti. Yani çünkü ben o döneme kadar o kadar böyle kendimi zaten yıprattım, bahaneler ürettim ki bundan sonra bunu sorgulamıyorum. Ben bir ayrılayım da sonrasına bakarız yani. Bir önce şuradan çıkayım. Dolayısıyla
Tavsiyem o adımı atmak. Yani neyse o adım, vazgeçeceğin şey, istemediğin şeyi önce bir hayatından çıkarmak. Bütün sonraki adımları düşündüğün sürece hiçbir şey yapabilme ihtimalimizin olmadığını düşünüyorum. Bilemeyiz yani onu. Tek bir yani çünkü sonsuz olasılıkları hesaplamamız imkanı yok. İmkansız bir şey. İmkansız öngöremiyoruz bir şey. da senin de sonuçta güzel bir okul hayatın, iyi bir kariyerin ki hani dinleyip görürler, öğrenirler ve sonrasında da bambaşka bir gezgin hayatın oldu. Ama sen ne çocukken bunu hayal ediyordun, ne kariyerinin ortasındayken bunu hayal ediyordun. Bambaşka hayallerin vardı ama o yola çıktıktan sonra da o yol görünür oldu. Aslında biraz senin gibi yolda olmak lazım. Ama hani şey çok güzel, senin netliğin, hani net olup ona karar verip gitmen. Bir de çıktıktan sonra bu kadar güvende hissetmen eminim insanlara çok ilham olacak. Ve özellikle de kadınlara. Çünkü yaptığın içeriklerle hani bir kadının gezgin olması, tek başına geziyor olması, tek başına karavan kullanıyor olması o kadar ilham veriyor ki. Yani bu anlamda da çok çok değerli bir iş yapıyorsun. Yani iyi ki varsın. Ay, teşekkür ederim. Son olarak eklemek istediğin bir şey var mı? Ya herkes gerçekten hayal ettiği şeyi keşke yaşayabilsin. Kimse bir başkasının düşüncesine çok da fazla dert etmesin. Kimse kimseye kötü, olumsuz enerji vererek aşağıya çekmesin gibi güzel dileklerim var. Yani her şey herkes için güzel olsun. Hepimiz aynı hayatları yaşamak zorunda değiliz ama yani şöyle insan oturduğunda oh be huzurluyum, istediğim şeyi yaşıyorum ya, budur diyebilsin yani. Herkes bunu yapabilsin ve ben eminim yapılabileceğine aslında. Sadece işte çok koşturuyoruz belki de ya. Yani biraz böyle bir tavsiye de son olarak onu verebilirim belki. Yavaşlayın. Ömrünüz uzayacak. Yani o 1 ay 1 sene gibi geçecek. O yüzden yavaşlatın, çok koşturmayın mümkünse. Çok güzel. Hepimiz bir Kocaeli Artvin bisikletine. Bisiklet turu olabilir mesela. Evet, oldukça güzel yavaşlıyorsun. Umarım hepimiz yavaşlarız. Hepimiz o hayal ettiğimiz halde olabiliriz. Senin dediklerini yapabiliriz ama sen de bu yolda umarım böyle devam edersin. Çünkü içeriklerin çok değerli, çok ilham verici ve hepimize çok iyi geliyorsun. İyi ki varsın Yasemin. Teşekkür ederim. Sen de iyi ki varsın. Bugün Speak Up YouTube yayınımızda muhteşem bir konuk ağırladık. Gerçekten kendisinden çok ilham aldık. Umarım o da böyle ilham olmaya devam edecek. Eğer yayınlarımızı beğeniyorsanız abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Siemens Healthineers Türkiye'nin en güzel yaptığı şey insanların sağlığına dokunuyor. Aslında hepimizin sabah kalkıp işe gelme sebebimiz de bu. İnovasyon bir ihtiyaçtan kaynaklanıyor. Durup dururken kimse yenilik yaratmıyor. Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafya, ekonomik durum devamlı bir yenilenmeyi gerektiriyor. Yani satış pazarlama ülkesi olarak dünyadaki ilk inovasyon merkezini İstanbul'da açtık.